Biz de buna planlarımızla hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki bizim de kazanmak olur. Of course, being in the stadium makes us all excited. Tomorrow for us and also for Manchester United, there will be a very important game. So far, always as Galatasaray, our target has been what is in our genes, having success in Europe, and we want to continue with that. Of course, my players are ready, we are ready. Our good performance in the league, we want to continue with the performance in the Champions League. About the first game, of course, having a draw, we have actually shown a very important game at the first half. In the second half, we have drawn. In the total of this game, a very good game, a very good result, we hope. We know that we are going to play against a very important, very strong team, even though sometimes they are reflected as unsuccessful maybe, but it's an important away game, and we believe that our opponent will be doing everything they can to win, and we will be trying to be ready with our plans. Of course, our objective is to win every game. And yes, what do you want to say about it? Not much really. Obviously, Manchester United were a team that I was at before. I played for them before, a long time ago. 10 years forward, I'm 30 years old, and I feel like I've matured in my game. I'm at a big club, Galatasaray. I think with the help of the manager or the team that we have, there's a lot of talent in the team, a lot of experience. So yeah, I think we're ready for the game tomorrow. Obviously they've got a good team, but at the same time we've got players who can hurt them as well. So yeah, me personally, I'm looking forward to the game. Aslında çok fazla bir şey söyleyecek yok. Tabii ki de Manchester United benim daha önceden bulunduğum, onlar için oynadığımı biliyorsunuz siz de uzun zaman önce. 10 yıl öncesindeydi bu. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Bence oyun olarak olgunlaştım. Ama Galatasaray'a geldim ve bence hocamızın da yardımıyla, takımın da içindeki yetenekle birlikte bizim çok deneyimli bir takımımız var. Bence yarınki maç için hazırız. Tabii ki de onların da iyi bir takımları var aynı zamanda. Bizim de onların canını yakabilecek oyuncularımız var diğer yandan. Hepimiz oyuncular olarak dört gözle bekliyoruz yarınki maçı. Uğur Bey buyurun. Öncelikle hocam Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar serüveninde vardınız. Bu Manchester United'in ilk gruplara kaldığında kadrodaydınız. İlk Şampiyonlar Ligi galibiyetinizde hoca olarak yine Manchester United'e karşı almıştınız. Mutlaka sizin için büyük bir anlam taşır. Önce böyle başlamak istedim. My question is for Zaha. In one of your past interviews at Crystal Palace, you said you are comfortable to play as a second striker also, so you can shoot well from center also. If coach gives you that role, you still think you are comfortable to play as second striker, or you prefer left wing right now? Öncelikle Wilf'e sormak istiyorum soruyu. Crystal Palace'ta oynadığı dönemde ikinci santrafor olarak da oynamıştı ve bu konuda kendini rahat hissettiğini söylemişti. Eğer Galatasaray'da da böyle bir rol verilirse kendisine bu konuda ne hisseder, ne düşünürdü? Obviously I have a preferred position which is left wing, but whatever's needed from me from the coach in regards to the team, I'm prepared to do so. If he needs me to play in that position, I will. I've played there before in the past, so yeah, if I need to play there, then yeah, I don't mind. Tabii ki de benim bir tercih ettiğim pozisyon var, sol kanat. Ama herhangi bir pozisyon nerede ne ihtiyacı varsa eğer hocamızın, ben tabii ki de takımın iyiliği için onu yapmalıyım. Eğer bana o pozisyonda oynamamı isterse tabii ki de oynarım. Daha önceden de oynadığım bir pozisyon ve orada oynamam gerekiyorsa eğer benim için bir sorun yok. Yes, please.
Wilfred, you mentioned that it's 10 years since you played for this football club. Does what happened, does that bother you? You've gone on to great things, everybody knows what a fantastic player you are. But does what happened here bother you? Senin de söylediğin gibi 10 yıl önce burada oynamıştın. Burada olan şeyler, ondan sonrasında sen çok büyük bir oyuncu oldun. Herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor. Ama orada olan şeyler seni rahatsız ediyor mu? Onu sormak istedim. I'll be honest. When you look at my face, do you think I'm bothered at all? No. Realistically, I think I went through a phase where you either build from it or you die out from it. And me personally, that I was never gonna die out from it. So it built my character for me to just continue my career, because I was determined to not let my career die out because I went somewhere and it didn't work out. I was just determined to reach where I wanted to reach, and yeah, I'm here today. Evet, yani dürüst olacağım. Yüzüme baktığınız zaman sizce herhangi bir rahatsızlık hissediyor muyum? Hayır, yani gerçekten belli bir dönem geçirdim orada. O dönemde ya bitecektim tamamen ya da bunun üzerine koyup da oradan kendimi yaratacaktım ve ben kesinlikle orada bitirmeyecektim kariyerimi. Benim o noktadan sonra yaptığım her şey kariyerimi yükseltti ve kendim kararlılıkla ilerlettim. Orada bitmesine izin vermemeliydim. İstediğim bir şey vardı ve onun için mücadele ettim. Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım. Engin Bey. Hocam size soracağım ben. Mühendislik eksiklerine bakınca çizgiler bu maçın gidişatında çok belirleyici olabilir gibi gözüküyor. Yani arkada iki tarafta da çok fazla sakatları var ve hatta kimin nerede oynayacağı bile belli değil gibi gözüküyor. Bu noktada siz de aslında rakibe göre ve maç üzerinde planlar yapan bir teknik adamsınız. Siz oyunun ne kadar burada çözebileceğini düşünüyorsunuz? Kenarlardan bahsediyorum. Bir de şunu soracağım bireysel olarak. Orada oynar mı, yarın oynar mı bilmiyoruz ama Sacha Boey öyle bir performans göstermeye başladı ki karşısında kim olursa olsun birebir de önüne çıktı. Ve yarın orada Rashford gibi birisinde birebir oynama ihtimali var. Bu da biraz aslında onun iyice elit seviyeye gitme yolunda test maçlarından bir tanesi olabilir mi bu anlamda? Yes, on the wings, especially at the back, they have some issues, as you know, and as a coach, you are also playing an adaptive game, analyzing the opponent. And do you think that this will be an important part for the tomorrow's game? Also, the second question is, Sacha Boey is showing an incredible performance right now, and he's gonna play against Rashford in that wing. And do you think that this will bring even more in him in the coming game? Tabii birincisi aslında çok 2 gün önce maç oynadık. Çok fazla çalışma süremiz de yok. Biz sadece bugün özellikle antrenmanımızı da İstanbul'da yapıp geldik. Çünkü taktik çalışma sadece bugün yapabileceğimiz için antrenmanı İstanbul'da yaptık ve buraya geldik. Orada da tabii ki bu yarınla ilgili planımızı çalıştık. Burada tabii ki rakibin artıları, eksilerine göre düşüncelerimiz var. Özellikle sol bekte rakibimizin tabii ki mevcut orijinal bir sol beki yok. Orada farklı oyuncular kullandı. Yarın ne kullanacaklar bilmiyoruz ama dediğimiz gibi hem biz kendi oyunumuz, kendi oyuncularımız üzerinden bir plan belirledik. Sahada bunu uygulamaya çalışacağız. Sacha için de aslında Manchester'ın bütün hücum aksiyonları hem geçişlerde hem oyun içerisinde Rashford üzerinden geçiyor. Oyun içerisinde tabii ki çok fazla Rashford'u birebir de bulmaya çalışıyorlar. Bu Sacha için de önemli bir maç olacak. Ama sadece defansif yönü değil, ofansif olarak da biz Sacha'dan yarın katkı bekliyoruz. Yine Sacha'nın bundan önceki maçlarda oynadığı gibi ofansif yönde aynı şekilde oynamasını isteyeceğiz. Sadece defans yapmasını istemeyeceğiz. Bu da hem Galatasaray için hem Sacha için hem dediğim gibi hem defansif olarak hem ofansif olarak da yine bir challenge olacak. Actually, 2 days ago we have played a game and we didn't have a lot of time to train. We just today especially our training have done in Istanbul, then came here.
because it's the technical training. We could only do this today, so we have trained in Istanbul and came here. And over there, of course, our plan for tomorrow, we have trained, and in that, of course, the plus and minus sides of the team we're going to play against, we have some ideas, especially the left back. Our opponent doesn't have an original presently fullback, but we don't know who's going to play there. But as we have said, we're going to play our own game over our own team, and we're going to try to apply the best we play. And about Sasha, I think the attacking actions of Manchester with an open play and build up in transition is over Rashford. They try to find him 1-against-1 as well, so this will be an important game for Sasha. But not just defensively, we also expect things from Sasha offensively, like he has played in the previous games. The same way we will ask him to play in attack as well. We are not going to ask him to just defend. This will be for Sasha offensively and defensively a challenging game, of course. Yes, please. Wilfred, United fans didn't see a lot of you here, as you just mentioned, but you saw you score a few goals for Palace here, I think. When you've played them, when you come back here since, has that kind of been an extra added incentive, an extra sort of inspiration playing United, given that you were sort of given a fair crack at the words in your time here? Evet, daha önce burada oynadıktan sonra Crystal Palace'la gelip de tekrardan oynadığında goller bulabilmiştin. Bu sana ekstra bir motivasyon yaratmış mıydı? Şu anda yaratıyor mu? Onu sormak istedim. No, it wasn't. It was just a normal league game against Man United. It happened to just be against Man United. Obviously, I had my past here, but that was when I was 19, 20. That's when I actually thought, I'm playing against Man United again. But when I went back to Crystal Palace and obviously had league games against them, I just played every game like it was work. So yeah, I felt no different way about playing them. So yeah. Hayır, yani herhangi bir ekstra bir şey hissetmedim. Sadece normal bir lig maçıydı. Manchester United'a karşı oynadım. Manchester United'a karşı olsa da tabii ki burada bir geçmişim vardı o zamanlar oynadığımda. 19-20 yaşında olduğum zamanlar. Manchester United'a karşı oynadığım zamanlarda onları düşündüm. Ama Crystal Palace'a gittikten sonra sadece lig maçıydı yani. Her maça ben sanki işmiş gibi baktım o noktadan sonra. Herhangi bir farklı bir şey hissetmedim bu konuda. Deniz Hanım buyurun. Okan Hocam, siz hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde hangi kulüp olursa olsun her zaman Avrupa'ya bir değer kattınız ve Avrupa sizin için çok önemliydi. Başakşehir'de özellikle Manchester United'ı yendiğiniz o 2-1'lik maçta cesur oyununuzu gördük. Orta sahada yetenekleri ne kadar iyi kullandığınızı gördük. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda Süper Lig'de yeni transferlerin, performansların arttığını görüyoruz. Yükselen bir Galatasaray görüyoruz. Fakat diğer tarafta Manchester United var. Manchester United'ın son zamanlardaki performansı, ligdeki bulunduğu konum sizi tedirgin mi ediyor yoksa daha da motive ediyor mu? Yani yine cesur bir Galatasaray stratejisi görecek miyiz? Okan Hocam, this is a question for you, Coach. You have been focusing on Europe always in your Başakşehir times, also in Galatasaray. You had your focus on winning games in Europe, and you had midfielders who were focused on that also. And in the league, you are going very well, and Manchester United is not so well in their league. And do you think that it will make you nervous, or it will motivate you even more, and it will make you think that you have even more chance in tomorrow's game? Öncelikle tabii ki kendi açımdan başlayayım. Oyuncularımızın hep bunu söylüyorduk, yani zaman geçtikçe hem yarışacağız hem de oyuncularımızı hazırlayacağız. Wilfred burada tabii ki ligde ilk maçına çıktı ilk 11 olarak. Yine mesela Tanguy Dembele'yi hiç daha ilk 11'de kullanamadık. İşte Hakim başladı, daha sonra durdu. Yani biz bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz. En iyi hallerine getirmeye çalışıyoruz.
Birinci amacımız bu tabii ki. Yani takımımızın performansını yukarıya doğru götürmek. Şu anda yukarıya doğru giden bir performansımız var. İkincisi, kendimize güveniyoruz tabii ki. Yani bu alanda, bu arenada olmayı önemsiyoruz ve burayı Galatasaray takımının hak ettiğini düşünüyoruz, biliyoruz. Oyuncu kadromuzla da burada oynamaya, iyi oynamaya ve yine kendi futbolumuzu oynamaya hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli maçlar bunlardır aslında. Yani şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da, Şampiyonlar Ligi'ne kaybederek başlasa da kendi sahasında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak. Yani bu da baktığımızda yani bir takım için tabii ki mental olarak bazen bu tür maçlar, maç kayıpları sizi geriye götürebilir veya yine mi kaybedeceğiz düşüncesiyle sahaya çıkabilirsiniz. Ama bir yandan da tekrar bir çıkış yolu için ekstra bir performans ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Bizim amacımız tabii ki kendi performansımızla yine rakibimizin, özellikle maçın başı çok önemli olacak bizim için. Kendi performansımızı eğer doğru bir şekilde sahaya koyarsak yine rakibimize bu anlamda zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz, iyi oynayıp kazanamayabilirsiniz ama bizim amacımız dediğim gibi yani burada kazanmak istiyoruz. Yani rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu, önemli oyuncular olduğunu biliyoruz ama bizim de takımımız çok önemli, çok önemli oyuncularımız var. Biz de burada rakibimizde kazanmak için yine kendi oyunumuzu en doğru bir şekilde ortaya koyacağız. Of course, from my point of view, I want to start. Our players always, we say this, as time passes, we will be competing and we will be also preparing our players. Wilfried here, of course, he has played as the starting 11 for the first time. And again, we have Tanguy Ndombele, who never played as starting 11. We couldn't use him that way. And Hakim started and stopped. We are competing, and meanwhile we are preparing our players, trying to get them to their best. And this is our first objective, of course, bringing our team up. And we have an important performance right now. And the second thing is we have confidence in ourselves in this arena. Being here is important for us. And the Galatasaray team deserves to be here. We think that and we know that. And our players want to play well here and show our own game, and we feel that we are ready for that. Besides that, the most dangerous games are these games actually. Right now Manchester United in their own league, maybe not in the best position, but they started also losing the first game in Champions League, but they're gonna try to make a comeback in the next games. Of course, this is mentally for a team. These type of games, losing games can make you go down even more. You may think that you're going to lose again, but it can also make you put up an extra performance to make a comeback. Our objective, of course, is to, with our own performance, especially in the beginning of the game, this will be very important for us. With our own performance, if we can put that on the pitch correctly, for us, we think that we're going to create difficulties for them. But this is football, as I've said. You can play very well in football, you can play bad and you can win. Maybe you can play well, but you can lose. But our objective, as I've said, we want to win. Our opponent, how important a team they are, how important players they have, we know. But our team also is very important. We have very important players. And to win, of course, we are going to put in the most correct way our own game. Tibet Bey. Hocam size sormak istiyorum. 11 yıl önce yine Manchester United'la aynı grupta düşmüştü Galatasaray. O grupta ilk 3 maçta 1 puan toplamıştı. Sonrasında 3 galibiyet alarak gruptan çıktı. Şimdi bu sezon Konferans beraberliğiyle başladı Galatasaray. Manchester United'da Bayern Münih'e nazaran biraz daha 3 puana yakın bir maç olarak görülüyordu kamuoyunda açıkçası. Siz o maçtaki bu alınan beraberliği kazanılan 1 puan olarak mı düşünüyorsunuz yoksa kaybedilen 2 puan olarak mı görüyorsunuz? Bir de Zaha'ya 11 years ago, Galatasaray had in the Champions League in the first 3 games just gotten 1 point, and after that in the last 3 games they have increased their points.
And right now in this league, in the first game, Copenhagen maybe could be the team to get more points from, but we have gotten 1 point. Do you think that in that game you have lost 2 points or you have gotten 1 point? And also I want to ask a question to Rıdvan Zaha. Tabii ki hani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani hayal etseniz de, yani hayal ettiğinizde zaten 18 puan alıyorsunuz. 18 puan kazanmak istiyorsunuz grupta. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar da önemli takımlar. Kopenhag maçına baktığımızda ilk yarı kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda 2-0 geriye düştükten sonra maçın sonunda da 2-2 yaparak bir puanla ayrılmış olduk. Amacımız tabii ki her maçta olduğu gibi 3 puandı ama bir puan şu anda bizi tabii ki hem Kopenhag'la birlikte şu anda ikinci sırada tutuyor. O yüzden bundan sonraki maçlar için de hedefimiz hep kazanmak olacak ama dediğim gibi yani bunu bilemiyorsunuz, önceden de öngöremiyorsunuz. Yani futbolda oyun oynandıktan sonra aslında tam net olarak bir şeyleri görebiliyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir diye düşünüyorum. No game can be won without playing. Even if you dream, and if you're dreaming, you're gonna get 18 points actually. You want to get 18 points from the group stage, but no game can be won without playing. Every team in the Champions League are important teams. Copenhagen game, when we look at that, in the first half we have deserved to win, but after dropping back at 0-2, in the second half we have gotten the draw and we have gotten 1 point. Our objective of course was 3 points, but with 1 point we are in the second position with Copenhagen in the group stage. And our objective for the coming games will be always to win them, of course, but you cannot foresee what's going to happen in football. The game after is played actually more clearly you can see some things, but in Champions League every team can win against every team in my opinion. İlan sorumlu olalım. Zaha'ya sorumda şu 2 gün önce gol attığı bir karşılaşma vardı. O maçtan 2 gün sonra İngiltere'ye zorlu bir yolculuk yaptılar aslında. 5 saate yakın belki. Şu anda biraz yorgun görünüyor. Yarınki maç hakkında yorgunluğuyla ilgili en azından bir şey söylemek istedim. Yorgun hissediyor mu? 2 days ago you had scored Wilf, and after that just 2 days and you have traveled to UK, then we are here. Do you feel tired right now? I want to ask you that. No. Hi. Sorry, I'm sure you don't need to translate that. No, I feel fine, I feel good. Yeah, I'm okay. Evet, Reza Hanım buyurun. Hocam öncelikle yarın için başarılar dilerim. Teşekkürler. Manchester United'ın son 2 resmi maçı Crystal Palace'a karşıydı. Lütfen. Birinde kupada kazandılar ancak diğerinde Premier Lig'de mağlubiyet aldılar. Bu maçları göz önünde bulundurduğunuz zaman Manchester United'ı devirme konusunda, yenme konusunda artılarını ve eksilerini analiz ettiniz mi? Yanınızda da Crystal Palace'ın eski bir yıldızı oturuyor. Belki de United'ı aslında saf dışı bırakmakta en büyük konumuzdan birisi de o olacak. Bu Palace maçlarına baktığınızda rakibinizi nasıl analiz ettiniz? Bir soru da sonrasında daha iyi olacak izninizle. About the Crystal Palace and Manchester United games, they have played 2 games in a row, one in the league, one in the cup game. And the cup game, Crystal Palace won actually, and in the league they have lost. And you have the star of Crystal Palace previously, Fırat Zaha, with you, a strong character in your team. Do you believe that there are any things to get from these games that you have seen that you can use for the next game against Manchester United? Then I'll ask a question to Wilfred. Tabii 2 maçı da seyretme fırsatım oldu. Aslında oyun olarak birbirine yakın oyunlar. İkinci maç Crystal Palace maçın başı biraz daha öne çıktı ama genel olarak 2 maçta da daha çok bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay bir şekilde kaybetti. Birinde de gol atıp daha sonra iyi savunma yaparak kaybetmedi. Aslında çok farklı oyunlar oynamadı 2 maçta. Birinde kazandı, birinde kaybetti. Bizim de tabii ki yani birçok maçı seyrettik. Aslında birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bunu da tabii kendi oyunumuzla birleştirdikten sonra yarın bununla ilgili sahada tabii ki daha net bir şekilde planımız ortaya çıkacak. Ama tabii ki burada Wilfred, Manchester'ı en yakından tanıyan oyuncu, onun saha içi performansı tabii ki hem bize hem arkadaşlarına vereceği hem oyun içerisindeki kendi bireysel oyunu hem de tabii ki sorumluluğu bize
burayı çok iyi tanıyan, ligi de tanıyan bir oyuncu. O da çok olumlu bir tabii ki katkı verecek bize. I have seen the two games. As the game, they are very similar. In the second game, in the beginning of the game, Crystal Palace pushed up a bit more, but in general terms, in the both games, they have waited, and in the second game, they just scored, and then they started to defend well. Just the difference was that they have won one and lost one, but in general terms, the game was the same. And we have analyzed many games actually. And this one, after adding our own game tomorrow about these things very clearly, we'll be showing our plan, of course. But here we have Wilfried here, who knows very well Manchester United, his performance in the pitch for us, for his teammates, his support, his individual game also, and his responsibility will give us, he knows the league, he knows what's going on here. And this will be a very positive support for us, of course. İkinci sorunuzu alalım. Wilfried, as the coach said, you're the Galatasaray player who knows Manchester United the best. And did you give any tips for your teammates about Old Trafford atmosphere? Because you've played too many games for Man United, and you've played too many good games in Old Trafford. So did you give any suggestions to your teammates about Old Trafford atmosphere? Evet, Wilfried, burada birçok maç yaptın sen daha önceden. Buranın atmosferini, Old Trafford'ın nasıl bir yer olduğunu çok iyi biliyorsun. Takım arkadaşlarına bununla ilgili herhangi bir şeyde ipucunda bulundun mu, onlara ipucu verdin mi? No, not really, to be honest, because I don't know if everyone's been to the Galatasaray games. It's the loudest thing you'll ever hear. So, yeah, me when I speak to the lads, it's not about. To be honest, it's not about Man United. It's about what we can do, and it's how we're going to impose our game on Man United tomorrow night. So that's all we're focused on. What we're going to do to hurt Man United. Really, that's it. Hayır aslında açıkçası çünkü bilmiyorum siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi ama duyabileceğiniz en yüksek sesli şey çok büyük bir gürültü. Ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman, takım arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum aslında. Yani bizim neler yapabileceğimiz, kendi oyunumuzu nasıl onlara gösterebileceğimiz, onlara üstünlük kurabileceğimiz. Bizim de yapmaya çalışacağımız şey bu, yani Manchester United'a karşı. Last question, Serhan Bey buyurun. Hocam başarılar dilerim. Ben Zaha'ya sormak istiyorum. Galatasaray'ın efsane oyuncularından Didier Drogba ile bir arkadaşım röportaj yaptı ve Didier Drogba Zaha ile ilgili şunu söyledi. O kendisine duyulan sevgiyi ve güveni hissettiğinde daha fazlasını kulübüne verebilecek biri dedi. Neler söylemek ister Didier Drogba'nın açıklamalarıyla ilgili? A friend of mine made an interview with Didier Drogba, and he said that in an interview, Wilfried Zaha can give the love and respect that is given to him tenfold, maybe to his team. What would you like to say about this comment that Didier Drogba made? Wait, repeat that. I didn't understand that properly. That when you're loved and respected in the club, and that you would give even more of yourself for your club. Yeah, that is very true. I'm a player that plays with my heart on my sleeve, and I'm very passionate. So I think I reciprocate the love that I get. So obviously, the time that I've been here at Galatasaray already, the love I've got from the fans, I've had from the fans and my teammates have been amazing. So yeah, like as soon as I step on a pitch, I obviously want to show what I can do and express myself even more, and hopefully get us back to winning games in Europe. Evet, ben kendi ruhumla, kendi üstümde bunu bir giysi gibi geçirerek oynuyorum. Bana ne zaman bir sevgi gelirse ben onu yansıtırım her zaman tabii ki de.
Buraya geldiğimden beri, burada geçirdiğim süreç içerisinde Galatasaray'da şimdiden bana gerçekten çok sevgi gösterdiler. Taraftar bunu gösterdi. Takım arkadaşlarım gösterdi. Harikaydılar benimle. Dolayısıyla sahaya adımımı attığım anda tabii ki de kendimi daha fazla ifade edebiliyorum ve umarım bizi tekrardan Avrupa'da maçlar kazanmaya yardımcı olacak bir noktaya getireceğim. Our press conference is finished. Thanks to all. Basın toplantısı sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Thank you.